Herkese merhabalar, Uzay Gizemleri serimizin bir başka bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda bilimin evren hakkında henüz yanıtlayamadığı, en şaşırtıcı ve merak uyandırıcı 10 soruyu keşfedeceğiz. Garip seslerden karanlık maddeye, büyük patlamadan karanlık enerjiye kadar birçok gizem, gerçekliğin doğası ve evrendeki yerimiz hakkında meraklanmanıza neden olacak. Hazırsanız başlayalım. 1. Büyük çekici. Uzay duran değildir, sürekli genişler ve hareket eder. Bu hareketi yönlendiren en gizemli güçlerden biri de büyük çekicidir. Bu bizden yaklaşık 250 milyon ışık yılı uzakta bulunan devasa bir uzay bölgesidir ve galaksimiz de dahil olmak üzere etrafındaki her şey üzerinde güçlü bir çekim kuvveti uygular. Peki ama büyük çekici nedir? Süper kütleli bir kara delik mi, dev bir galaksi kümesi mi, yoksa tamamen başka bir şey midir? Kesin olarak bilmiyoruz, çünkü galaksimizden gelen toz ve gaz tarafından gizlenen bir uzay bölgesi olan kaçınma bölgesinin arkasında yatıyor. Bilim insanları radyo teleskopları ve X ışını uyduları kullanarak bu perdenin arkasına bakmaya çalışıyorlar, ancak şu ana kadar büyük çekici bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. 2. Karanlık enerji. Karanlık enerjiyi duyduğunuzda aklınıza gölgelerde gizlenen şeytani bir güç gelebilir. Ama aslında karanlık enerji, evrenin yaklaşık %70'ini oluşturan gizemli bir enerji biçimidir. Ve sadece görünmez değil, aynı zamanda iticidir. Bu da her şeyi birbirinden ayırarak evrenin zaman içinde daha hızlı genişlemesine neden olduğu anlamına geliyor. Peki ama karanlık enerji nedir? Nereden geliyor? Ve evrenin kaderini nasıl etkiler? Bunlar kozmozdaki en temel sorulardan bazıları ve henüz kesin yanıtlarımız yok. Bazı bilim insanları karanlık enerjinin uzayın bir özelliği olduğunu düşünürken, diğerleri henüz tespit edemediğimiz yeni bir parçacık veya alan türü olduğunu düşünüyor. 3. Karanlık madde. Eğer karanlık enerji gizemli ise, karanlık madde daha da gizemlidir. Karanlık madde, ışıkla ya da elektromanyetik radyasyonun başka herhangi bir biçimiyle etkileşime girmeyen bir madde türüdür. Bu da onu göremeyeceğimiz ya da doğrudan tespit edemeyeceğimiz anlamına gelir. Ancak var olduğunu biliyoruz çünkü etrafındaki görünür madde üzerinde kütle çekimsel bir etkisi var. Karanlık madde, evrenin yaklaşık %27'sini oluştururken, normal madde sadece %5'ini oluşturur. Peki ama karanlık madde nedir? Henüz keşfedemediğimiz egzotik parçacıklardan mı, yoksa tamamen başka bir şeyden mi oluşuyor? Evrenin yapısını ve evrimini nasıl şekillendiriyor? Karanlık madde ile ilgili en ilgi çekici ipuçlarından biri, uzaydaki dağılımından geliyor. 4. Süper boşluk. Boşluk, çok az sayıda galaksi veya yıldız içeren bir uzay bölgesidir. Boşluklar, maddenin kütle çekimsel olarak daha yoğun bölgelere çökmesiyle oluştukları için evrende yaygındır. Ancak diğerlerinden ayrılan bir boşluk vardır, süper boşluk. Bu, yaklaşık 2 milyar ışık yılı genişliğinde devasa bir boşluktur ve onu evrende şimdiye kadar keşfedilen en büyük yapı yapar. Eridanus takım yıldızında yer alır ve ortalama bir uzay bölgesinden yaklaşık 10.000 kat daha az madde içerir. Peki bu boşluğu bu kadar süper yapan nedir? Nasıl oluşmuştur? Ve neden bu kadar boş? Bilim insanlarının henüz net bir cevabı yok, ancak bunun başka bir gizemle ilgili olabileceğinden şüpheleniyorlar. Bu gizem ise soğuk noktadır. 5. Soğuk nokta. Soğuk nokta, süper boşlukla aynı yönde uzanan, alışılmadık derecede soğuk bir uzay bölgesidir. Büyük patlamadan arta kalan radyasyon olan, kozmik mikrodalga arka planının ölçülmesiyle keşfedilmiştir. Gökyüzünde neredeyse tekdüze bir sıcaklığa sahiptir, ancak bazı küçük dalgalanmalar, erken evrendeki yoğunluk değişimlerini yansıtır. Bununla birlikte, soğuk nokta tesadüfen beklenenden çok daha büyük ve soğuktur. Yaklaşık 8 derecelik bir alana yayılıyor ki, bu da dolunayın 16 katı büyüklüğüne denk geliyor.
ve çevresinden yaklaşık 0,00015 santigrat derece daha soğuktur. Peki bu soğuk noktaya ne sebep oluyor? Bazı bilim insanları bu radyasyonun bir kısmının bize ulaşmasını engelleyen bir süper boşluktan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise bunun paralel evrenler ya da ekstra boyutlar için bir kanıt olabileceğini düşünüyor. 6. Oh My God parçacığı. Oh My God parçacığı dini bir ifade değil, 1991 yılında Utah'ta bir teleskop tarafından tespit edilen ultra yüksek enerjili bir kozmik ışının takma adıdır. Kozmik ışın, uzayda çok yüksek hızlarda hareket eden ve genellikle süpernovalar, kara delikler ya da kuasarlar gibi kaynaklardan gelen bir parçacıktır. Ancak Oh My God parçacığı, şimdiye kadar gözlemlenen hiçbir kozmik ışına benzemiyordu. Yaklaşık 3×10⁻20 elektronvoltluk bir enerjiye sahipti ki, bu da saatte 60 mil hızla giden bir beyzbol topunun kinetik enerjisine eşdeğerdir. Peki ama bu Oh My God parçacığı neydi? Ve uzaydaki yolculuğunda enerji kaybetmeden nasıl hayatta kalabildi? Bunlar, bugün hala bilim insanlarının kafasını kurcalayan sorulardan bazıları. 7. Uzay kükremesi. Uzay sessiz değildir, ancak elektromanyetik dalgalar tarafından üretilen çeşitli seslerle doludur. Bu seslerden bazıları, uydulardan gelen radyo sinyalleri veya güneş rüzgarı gibi tanıdıktır. Ancak bazıları uzay kükremesi gibi gizemlidir. Uzay kükremesi tüm gökyüzünü dolduran yüksek ve kalıcı bir gürültüdür. Bir NASA balon deneyi tarafından 2006 yılında keşfedilmiştir ve mikrodalga aralığında olan yaklaşık 6 GHz frekansa sahiptir. Peki bu uzay kükremesine ne sebep oluyor? Evrendeki bilinmeyen bir kaynaktan mı, yoksa dünyamıza daha yakın bir yerden mi geliyor? Bilim insanları kesin olarak bilmiyorlar ama bazı teorileri var. Bir olasılık, galaksiler oluşmadan önce evrenin erken dönemlerinde oluşan ilkel yıldızlardan kaynaklandığıdır. Bir diğer olasılık ise, yıldız ışığı tarafından ısıtılan ve mikrodalgalar yayan toz taneciklerinden kaynaklandığıdır. 8. Evren ne kadar büyük? Evren büyüktür ama tam olarak ne kadar büyüktür? Ve onu nasıl ölçebiliriz? Bunlar, astronomideki en zorlu sorulardan bazıları ve henüz kesin bir cevabımız yok. Evrenin büyüklüğünü ölçmenin bir yolu, teleskoplarımızla görebildiğimiz uzay bölgesi olan gözlemlenebilir evreni kullanmaktır. Gözlemlenebilir evrenin yarıçapı yaklaşık 46 milyar ışık yılıdır, bu da yaklaşık 2 trilyon galaksi ve sayısız yıldız, sayısız gezegen içerdiği anlamına gelir. Ufkumuzun ötesinde henüz ya da hiçbir zaman göremediğimiz daha fazla uzay bölgesi olabilir. Bazı bilim insanları evrenin sonsuz olabileceğini ya da en azından gözlemlenebilir evrenden çok daha büyük olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise evrenin sonlu olabileceğini, ancak bir kenarı ya da sınırı olmayacak şekilde kavisli olduğunu düşünüyor. 9. Büyük patlamadan önce ne oldu? Büyük patlama, evrenin kökenine ilişkin en yaygın kabul gören teoridir. Yaklaşık 13,8 milyar yıl önce, evrenin sonsuz yoğunluk ve sıcaklıkta küçük bir nokta olarak başladığını ve daha sonra hızla genişleyip soğuyarak, bugün gördüğümüz yapıları oluşturduğunu belirtir. Peki ama büyük patlamadan önce ne oldu? Bu ilk tekilliğin var olmasına ve patlamasına ne sebep oldu? Bunlar fizikteki en derin sorulardan bazıları ve henüz net bir yanıtımız yok. Bazı bilim insanları büyük patlamadan önce diye bir şey olmayabileceğini, çünkü zamanın kendisinin bu olayla başladığını düşünüyor. Diğerleri ise evrenimizin daha büyük bir kozmik manzaradan ortaya çıkan, birçok olası evrenden sadece biri olduğu, çoklu bir evren olabileceğini düşünüyor. 10. Evrende yalnız mıyız? Listemizdeki son gizem, belki de en büyüleyici ve tartışmalı olanı, evrende yalnız mıyız? Dışarıda akıllı ya da başka türlü bir yaşam var mı? Eğer varsa neredeler ve neden onları henüz bulamadık? Bunlar, uzaylı medeniyetleri tespit etmek ve onlarla iletişim kurmak için çeşitli yöntemler kullanan
bilimsel bir çaba olan SETI, dünya dışı zeka arayışını yönlendiren sorulardan bazıları. SETI şimdiye kadar uzaylı yaşamına dair kesin bir kanıt bulamadı ama umudunu da yitirmiş değil. Sadece bizim galaksimizde milyarlarca yıldız ve gezegen var ve bunların birçoğu bildiğimiz anlamda yaşam için elverişli olabilir. Ve henüz bilmediğimiz ya da hayal edemediğimiz başka yaşam biçimleri de olabilir. Evren uçsuz bucaksız ve gizemli. Yalnız olma fikri de, yalnız olmama fikri de oldukça ürkütücü. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım uzayın bu 10 çözülmemiş gizemini öğrenmekten keyif almışsınızdır. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse, lütfen bu videoyu beğenin ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olun. Aşağıdaki yorumlar bölümünde düşüncelerinizi ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Siz bu gizemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ele almamızı istediğiniz başka gizemler var mı? Bizimle etkileşimde bulunarak daha iyi bir seyir zevki yakalayabilirsiniz. Bir dahaki sefere kadar merakla kalın, keşfetmeye devam edin.